İsrail komşumuz İran'ın en önemli tesislerini vurdu ve en önemli komutanlarını öldürdü. Gerginlik adeta had safhada. Her şey bu sabaha karşı İsrail'in İran'ın nükleer programını hedef alan Yükselen Aslan adında bir operasyonu yürütmesiyle başladı. Bu operasyon kapsamında başkent Tahran'ın dışında Tebriz, Natanz ve Kuandab şehirleri bombalandı. Özellikle nükleer tesisler olmak üzere toplamda 100'ü aşkın hedefe hava saldırısı yapıldı. Saldırıda İran'ın nükleer bilim insanları ve üst düzey komutanları öldürüldü. Öyle ki ölen insanlar arasında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami de var. Ayrıca İsrail her zaman yaptığı gibi sivilleri de öldürdü. Bombalanan birçok şehirde binalar yıkıldı. Saldırının ne kadar vurucu ve etkili olduğunu anlamışsınızdır umarım. Operasyonun ardından Netanyahu çok başarılı bir ilk saldırının peşindeyiz ve Tanrı'nın izniyle birçok başarı elde edeceğiz açıklaması yaparken Donald Trump ise birçok İranlı lideri bir daha görmeyeceğiz. İran nükleer silaha sahip olamayacak. Şimdi onların yanıtını bekliyoruz. Eğer misilleme yapacak olurlarsa kendimizi ve İsrail'i savunuruz dedi. İşin daha ilginç yanından bahsetmek istiyorum. Trump 12 Haziran'da bir muhabirin neden Amerikalı askeri personelin aile fertlerinin Orta Doğu'dan ayrılmasına izin veriliyor sorusuna göreceksiniz diye cevap vermişti. Yani İran'a yapılan bu saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi ve emri olduğu açık. Ancak ABD Başkanı bunu yalanlıyor. ABD'nin bu saldırıyla ilişkisi olmadığını söylüyor. Tüm bunların üzerine İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları söyledi. ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan bize yönelik Siyonist saldırılar gerçekleşemez. Saldırıya karşılık vermek, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca İran'ın yasal ve meşru hakkıdır. Zaten bu açıklamaların hemen ardından İran, 100'e aşkın Şehedat tipi drone göndererek İsrail'e misilleme girişiminde bulundu. Ama bu cılız bir girişimdi. İsrail hava savunma sistemleri devredeydi ve kolayca zapt etti. Ancak İran'ın bununla duracağını düşünmüyorum. Zira intikam anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çektiler. Bu tavır büyük bir misillemenin yolda olduğu anlamına geliyor olabilir. Ancak geçmişe baktığımızda İran bunu son 5 yılda toplam 4 kez yaptı. Kasım Süleymani suikasti sonrası 2020'de, Kirman'daki bombalı saldırısı sonrası Ocak 2024'te, İsmail Haniye suikastı sonrası Temmuz 2024'te ve İsrail'in son saldırıları sonrası bugün. Geçmişte çok büyük misillemeler yapmamış olabilirler ama geleceğin ne olacağı şimdilik muamma. Tam da bu noktada İran Devrim Muhafızları intikam besleyen şöyle bir açıklama yaptı. Düşmanlar İran'a ve İranlılara karşı işledikleri suçların karşılığında sert ve aşağılayıcı bir intikam beklemelidir. Siyonist oluşum, terörist Amerikan rejiminin bilgisi dahilinde işlediği suçun bedelini çok ağır ödeyecek. Lafın kısası, ilerleyen günler oldukça kritik ve belirleyici olacak. Zira İsrail bu sefer doğrudan İran'ın en büyük gücü olan nükleer gücünü tehdit eden bir saldırı düzenledi. Ayrıca birçok haber sitesi bu saldırının aslında sadece bir başlangıç olduğunu, atakların önümüzdeki haftalarda devam edeceğini de yazdı. Evet, resmi açıklamalara bakacak olursak gerçekten de öyle görünüyor. İlerleyen günler oldukça kritik. Zira İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bize meydan okumaya kalkan herkesi ağır bir bedel ödeyecekleri konusunda uyarıyorum derken, İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in yok edilmesi için çalışan herkes ortadan kaldırılacak. İran, saldırgan faaliyetlerine devam ettiği müddetçe bedel ödeyecek şeklinde açıklamalar yaptı. Anlaşılan o ki İsrail'in yayılmacı ve agresif tutumu devam edecek. Onlar karşılarında kendilerini durdurabilecek, önlerine engel olabilecek herhangi bir güç görmüyorlar. Saddam, Kaddafi, onları zorlayan bu insanlar şu an yeryüzünde değiller. Kaldı ki Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu'nun geri dönmeyeceğinden eminim diye bir söylemde bulundu. Bu ne anlama geliyor biliyorsunuz öyle değil mi? Bu insanların gözü dönmüş durumda. Bu insanlar kendilerine vaat edilmiş topraklarda hüküm sürmek adına her türlü şeyin mübah olduğunu düşünüyor. Siyonist zihinler adeta bir virüsten farksız. Ne Avrupa Birliği ülkeleri ne de ABD'den bu saldırılara yönelik bir kınama gelmedi. Aksine Almanya Başbakanı, İsrail'in varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkı olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz şeklinde İsrail'i destekleyen bir açıklama dahi yaptı.
Açıkçası dünyanın içinde bulunduğu şu duruma hayretler etmiyorum. Çünkü dünya merhametinden uzaklaştı. Ancak ben eminim ki bu Siyonistlerin karşısında duracak yeni bir güç ortaya çıkacak. Hem de çok yakında. Bu söylediklerimi unutmayın. Velhasıl Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki bu son olaylar bölgedeki tansiyonu bir kez daha yükseltti. Dolayısıyla burada yaşanan her yeni gelişme küresel çapta büyük bir yankı uyandırıyor. Peki bu süreç Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu şekilde açıklama yaptı. İsrail hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı barbarca bir tutumdur. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Öte yandan Dışişleri Bakanlığımızın konuyla alakalı yazılı açıklaması şu şekildeydi. İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıların, müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini göstermektedir. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Bana kalırsa bu açıklama çok önemli ve yerindeydi. Zira Türkiye bu coğrafyada savaşın yayılmasını isteyecek son ülkelerden birisi. Fakat İsrail de savaşın yayılmasını istiyor. Gazze'ye, Suriye'ye, İran'a saldırıyor. Türkiye bahsettiğim bu ülkelerde barış ve huzurdan yana bir politika sergilerken bana kalırsa İran daha önceki İsrail saldırılarında cılız ve yetersiz bir tutum sergilemişti. Ancak anladığım kadarıyla şu an bizi çok daha çetin bir süreç bekliyor. İran az önce ifade ettiğim cılız tutumların aksine çıkar ve cüretkar davranırsa dünyada hiç iyi gelişmeler yaşanmayabilir. Kimileri gerçekleştirilecek olası bir agresif tutumun Armageddon'u bile tetikleyeceğini düşünüyor. İsrail belki de bunun üzerine oynuyor. Öte yandan İran'ın bölünmesi de başka bir olasılık. Zira İran etnik olarak homojen bir yapıya sahip değil. Yani İran tek bir milletten oluşmuyor. Birçok farklı etnik yapıyı tek bir çatı altında barındırıyor. Ülke nüfusunun neredeyse yarısı Fars olmayan halklardan oluşuyor. Bildiğiniz üzere ülkede Azerbaycan Türkleri en büyük azınlık konumunda. Hatta ülkenin Cumhurbaşkanı bile Azerbaycan Türkü. Öte yandan Kürtler, Beluçlar, Araplar ve Türkmenler de diğer önemli azınlık grupları. Kaldı ki yakın geçmişte İran'ın Sovyetler ve İngilizler arasında paylaşıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla İran'ın dağılma ihtimali sadece bir teoriden ibaret değil. Çünkü ülkedeki halkların çoğu mezhepsel ve ekonomik ayrımcılığa uğruyor. Güneydeki Beluşlar susuzlukla, Araplar yoksullukla, Kürtlerse baskıyla mücadele ediyor. Bu baskıların en büyüğünü ise Azerbaycan Türkleri yaşıyor. Dolayısıyla bu da zaman zaman sokaklara taşan isyanları beraberinde getiriyor. İran ekonomisi zaten ambargolarla boğuşurken, enflasyon yüksek ve gençler işsizken bunların yaşanması çok normal. Yani bahsettiğim tüm bu olaylar İran için tehlike çanlarını çaldıran süreçler. Ancak kendi ülkem açısından konuşmam gerekirse bizim için de tehlike çanları çalıyor. Zira İran'ın batısı Türkiye'ye komşu. İran'ın çökmesi binlerce kilometrelik düzensiz bir sınır anlamına geliyor. Bunlar belli başlı sorunlar. Fakat İran'daki milyonlarca Türk nüfusunun bağımsızlık ya da Azerbaycan ile birleşmesi talebi de doğabilir. Böyle bir durumda Türkiye, Azerbaycan ile birlikte hareket ederse Turancı bir eksen ortaya çıkabilir. Ancak bu durum İran, Rusya ve Ermenistan'la doğrudan çatışma riskini beraberinde getirir. Öte yandan İran'ın dağılması ABD ve İsrail'in bölgedeki etkisini arttıracaktır. Türkiye bu boşluğu doldurmak için diplomatik ve askeri olarak bölgeye yerleşmeye çalışabilir. Bu durum aynı şekilde Azerbaycan için de söz konusu olabilir. İşte bu durum hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı doğrudan bir büyük güç çatışmasının içerisine çekebilir. Velhasıl İran'ın dağılması Türkiye için hem bir felaket senaryosu hem de büyük bir fırsat olabilir. Fırsat mı yoksa felaket mi olacağı Türkiye'nin hazırlık düzeyine, liderliğine ve elbette dış politikasına bağlı. Ama kesin olan şu ki böyle bir senaryo yaşanırsa Türkiye asla yerinde durmaz. Ya ileri adım atar ya da büyük dalgalarla cebelleşmek zorunda kalır. Ez cümle İran'ın dağılması Güney Azerbaycanlı kardeşlerimiz için iyi gibi görünse de Türkiye'nin siyasi ve devlet bütünlüğü için ne kadar iyi bir haber orası tartışılır.
Zira Türkiye'deki gündemi zaten biliyorsunuz. Ben bu konu hakkında fikir belirtmek istemiyorum. Sizce Orta Doğu'da haritalar değişebilir mi? Türkiye bu gerginlikten nasıl etkilenir? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun. Videoyu beğenmeyi ve 1 milyon yolunda bana destek olmak için kanala abone olmayı unutma. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.